Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika lezzetiyle ağızda eriyip giden irmikli cevizli şerbetli tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tencereye 4 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 5 su bardağı su. Bir dilim limonu biraz suyunu sıkarak içine atalım. Şerbeti ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısığa yakın orta ateşte 15 dakika kadar kaynatalım. 15 dakikanın sonunda ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış margarin veya tereyağını alalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi ekleyip harcımızı biraz karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı irmik, unumuzu azar azar ilave edelim. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine yarım paket yani 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyelim. Spatula ile karıştıralım. Unumuzu azar azar ilave ederek karıştıralım. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı içinden alalım. Unumuzu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Videoda gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Hamuru 3 eşit parçaya bölelim. Hamurun 2 parçasını kenara ayıralım. Kalan bir parçayı iç harcımızı hazırlamak için karıştırma kabında bırakalım. Üzerine 1 su bardağı iri çekilmiş ben ceviz ve fındık karışık kullandım. Üzerine 1 yemek kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı şeker ekleyip elimizle güzelce karışana kadar iyice yoğuralım. Daha sonra büyük boy dikdörtgen borcamı yağlayalım. Daha önce ayırdığımız hamurun bir tanesini videoda gördüğünüz gibi elimizle üzerine bastırarak borcamın tabanına yayalım. İç harcını yağlı kağıt serilmiş tezgahın üzerine alalım. İsterseniz üzerine 1 adet yağlı kağıt daha örtebilirsiniz ama yağlı bir hamur olduğu için zaten yapışmıyor. Videoda gördüğünüz gibi merdane ile borcamın büyüklüğünde olacak şekilde açalım.
Daha sonra ben yağlı kağıdı üzerinden aldım. Bu şekilde daha kolay açıldı. Borcamın büyüklüğünce açtıktan sonra videoda gördüğünüz gibi daha önce açtığımız hamurun üzerine alalım. Parçalanırsa sorun değil, elimizle düzeltebiliriz bozulan kısımları. Eşit şekilde üzerine yaymaya çalışalım. Üzerine elimizle hafifçe bastıralım. Daha sonra diğer ayırdığımız hamuru da yine yağlı kağıdın üzerine alalım. Merdane ile yine borcamın büyüklüğünde olacak şekilde açalım. Videoda gördüğünüz gibi borcamın üzerine açtığımız hamuru da yine yerleştirelim. Üzerini elimizle düzeltelim ve hafifçe bastıralım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi ben dikdörtgen parçalar olacak şekilde kestim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi her bir dilimin köşesinden başlayarak ince uzun çizikler, kesikler atalım üzerine. Dibine kadar değil, sadece üzerine şekil vermek için. ...175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Tatlımızı fırından alıp 10 dakika kadar ilk sıcağının çıkması için bekletelim. Daha sonra önceden kestiğimiz yerlerden videoda gördüğünüz gibi tekrardan keselim. Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. En az 4-5 saat kadar şerbetini iyice çekene kadar bekletelim. Ben 6-7 saat kadar beklettim. Ama şerbeti bana biraz fazla gibi geldi. Sizler şerbetini hazırlarken 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su olarak hazırlayabilirsiniz. Daha iyi denk gelecektir o şekilde. Tatlımız servis için hazır. Lezzeti harika, mükemmel bir tatlı oldu. Tadan herkesin çok beğendiği bir tatlı oldu. Videoda da gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak harika oldu. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve videolarımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İlginiz için ve destekleriniz için teşekkürler.